Bunlardan sonra Merlin, bir kıza karşı derin bir aşka düştü. Gölün hanımefendisi, ona hiç dinlenme tanımıyordu. Her yerde onu takip ediyor, her adımında peşinden geliyordu. Merlin onu cesaretlendirdi, hoş karşıladı. Ta ki hanımefendi, onun bilmek istediği tüm sırları öğrenene dek. Bir gün, birlikte denizin ötesine, Benwick'e gittiler. Dönüş yolunda Merlin ona birçok mucize gösterdi. Ama hanımefendi içten içe korkuyordu ve ondan kurtulmak istiyordu. Broceliand ormanında, bir meşe ağacının gölgesinde birlikte otururlarken, kız ondan büyülü sırları görmesini diledi. Belki kayalar ya da ağaçlar arasında gizlenmiş büyüler. Merlin uzun süre reddetti. Ona haber vermekten korkuyordu. Ama sonunda, duaları ve öpücükleri onu ele geçirdi. Her şeyi anlattı. Merlin derin bir uykuya daldı. Kız hemen ayağa kalktı. Ellerini savurdu, büyüyü mırıldandı ve Merlin'i uyuduğu ağacın içine hapsetti. Artık bir daha dışarı çıkamayacaktı. Ve böylece kız, Merlin'den sonsuza dek ayrıldı. Bir sonraki Pentekost bayramı nöbetinde, tüm yuvarlak masa şövalyeleri Camelot'ta toplandı. Ayin dinlediler ve yemek masasına oturmak üzereydiler ki salona güzel bir hanımefendi girdi. At sırtında, doğrudan Kral Arthur'a yöneldi ve ona saygıyla selam verdi. "Tanrı seninle olsun, güzel hanımefendi," dedi kral. "Ne istiyorsun benden? Lütfen söyle bana, efendim," diye yanıtladı kadın. "Sir Lancelot nerede?" "Orada görebilirsin," dedi Kral Arthur. Hanımefendi Sir Lancelot'a yaklaştı. "Efendim, size Kral Peles'in adına selam veriyorum. Ve sizden ormanaya benimle gelmenizi istiyorum." Sir Lancelot, onunla kiminle yaşadığını ve ne istediğini sordu. "Balin'in o ağır darbesiyle yaraladığı Kral Peles ile birlikte yaşıyorum," dedi kadın. "Sizi çağırmak için beni gönderdi. Sevinçle seninle geleceğim," dedi Sir Lancelot ve hemen atının eğerlenmesini, zırhının getirilmesini emretti. Kraliçe yanına geldi. "Sir Lancelot, beni bu büyük şölende böyle bırakır mısınız?" "Hanımefendi," diye yanıtladı kız, "yarın akşam yemeğinde yanınızda olacak." "Eğer öyle düşünmeseydim," dedi kraliçe, "onunla gitmene iyi niyet ile bakmazdım." Sir Lancelot ve hanımefendi yola çıktılar. Bir ormana geldiler ve vadisinde bir rahibe manastırı vardı. İçeri girdiklerinde neşeli bir kalabalık Sir Lancelot'un etrafına toplandı, onu içtenlikle selamladı ve başrahibenin odasına götürdü. Zırhını çıkardılar. Orada kuzenleri de vardı. Sir Bors ve Sir Lionel. Onu görünce büyük bir sevinç duydular ve dediler ki, "Burada ne maceraya uğradın? Yarın Camelot'ta seni görmeyi bekliyorduk. Buraya bir kız beni getirdi," dedi Sir Lancelot. "Ama henüz ne için geldiğimi bilmiyorum." Tam o sırada 12 rahibe içeri girdi. Yanlarında öyle adil, öyle güzel yapılı bir genç getirdiler ki, dünyada onun eşi bulunmazdı. Adı Galahad'dı. Ne Galahad onu tanıyordu, ne de Lancelot onu, oysa Sir Lancelot onun babasıydı. "Efendim," dediler rahibeler, "bu çocuğu size getiriyoruz. Gençliğinden beri bizim yanımızda büyüdü. Onu şövalye yapmanızı diliyoruz. Çünkü daha değerli bir el bu emri alamaz." Sir Lancelot genci dikkatle inceledi. Düzgün, güvercin gibi mütevazı, her özelliği iyi ve asil. Yaşına göre daha iyi bir adam hiç görmemişti. "Bu senin kendi arzun mu?" dedi. "Evet," diye yanıtladı Galahad. Rahibeler de onayladı. "O zaman yarın ziyafet saygısı için, dileğini gerçekleştireceğim," dedi Sir Lancelot. Ertesi gün en iyi saatte onu şövalye ilan etti ve dedi ki, "Tanrı seni güzel yaptığı kadar iyi bir insan da yapsın." Sonra Sir Lionel ve Sir Bors ile birlikte saraya döndü. Hepsi ayin dinlemek için kiliseye gitti. Geldiklerinde, her şövalye bir sandalyede kendi adını buldu. Altın harflerle yazılmıştı, "Burada Sir Lionel oturmalıdır. Burada Sir Gawain oturmalıdır." Ama tehlikeli koltukta, yuvarlak masanın ortasında, bir isim daha yazılıydı. Herkes hayrete düştü. Çünkü şimdiye kadar hiçbir insan o koltuğa oturmaya cesaret edememişti. Bir keresinde biri oturmuş, ama yer yarılmış, alevler yükselmişti. Sir Lancelot geldi, o koltukta harfleri okudu ve dedi ki, "Tavsiyem şu ki, bu yazıt, bu büyük macerayı başaracak şövalye gelene kadar kapatılsın." Bu yüzden bir ipek perde yaptılar ve harflerin üzerine örttüler. Bu sırada Sir Gawain saraya geldi ve krala, denizin ötesinden Merlin'den bir mesaj getirdi. "Broceliand ormanından geçerken," dedi, "bir meşe ağacından Merlin'in sesini duydum. Büyük bir şaşkınlıkla ona yaklaşmak istedim.
Ama o, çok acıyla inleyerek, artık asla çıkamayacağını söyledi. Çünkü onu kurtaracak kimse yoktu. Sadece gölün kızı onu çevrelemiş, ona öğrettiği kendi büyüleriyle hapsetmişti. Ama git, dedi Merlin. Kral Arthur'a söyle, şimdi şövalyelerini hazırlasın. Tüm yuvarlak masa şövalyelerini, Sangreal'i aramak için. Çünkü zamanı geldi. Sir Gawain böyle konuşunca, Kral Arthur derin bir düşünceye daldı. Kutsal kaseyi ve hangi aziz şövalyenin onu başarabileceğini düşündü. Hemen onları ziyafete çağırdı. Efendim, dedi Sir Kay, şimdi yemeğe gidersek, sarayın eski geleneğini kırarsınız. Çünkü bu büyük bayramlarda, garip bir macera görmeden yemek yemezdiniz. Gerçeği söylüyorsun, dedi kral. Aklım o kadar meşguldü ki bunu unuttum. Tam o sırada bir uşak koşarak içeri girdi. Efendim, harika haberler getiriyorum. Ne olabilirler, dedi Kral Arthur. Nehirde büyük bir taş var, efendim. Ben kendim gördüm, suyun üzerinde buraya doğru yüzüyordu. Ve içine bir kılıç saplanmış. Taş su üzerinde sallanıyor ama akıntıyla daha aşağıya gitmiyor. Gidip göreceğim, dedi kral. Tüm şövalyeler onunla birlikte gitti. Nehre geldiklerinde, uşağın dediği gibi buldular her şeyi. Suyun üzerinde yüzen kırmızı mermer bir taş ve içine saplanmış güzel, zengin bir kılıç. Kulpuna değerli taşlar işlenmiş, üzerinde şu sözler yazılıydı. Hiçbir insan beni alamaz, sadece yanında taşıyacak kişi. Ve o, dünyanın en iyi şövalyesi olacaktır. Kral bunu okuyunca Sir Lancelot'a döndü. Güzel efendim, bu kılıç kesinlikle senin olmalı. Çünkü sen dünyanın en iyi şövalyesisin. Ama Lancelot ciddi bir şekilde yanıtladı. Elbette efendim, bu benim için değil. Elimi ona koyacak cesaretim de olmaz. Çünkü dokunan ve başaramazsa, bir gün ölümcül şekilde yaralanacaktır. Ama inanıyorum ki, dedi Sir Lancelot, bugün bize en büyük mucizeleri gösterecek. Sangreal hakkındaki tüm kehanetler artık gerçekleşiyor. Sonra Sir Gawain öne çıktı ve kılıcı çekmeye çalıştı. Ama kılıç kımıldamadı. Ardından Sir Percival denedi, kardeşliğini tehlikeye atmamak için. Başka hiçbir şövalye bu kadar cesaretli olamadı. Şimdi yemeğinize gidebilirsiniz, dedi Sir Kay. Harika bir macera zaten yaşadınız. Böylece herkes nehirden döndü. Her şövalye kendi yerine oturdu ve büyük ziyafet görkemli bir şekilde başladı. Salon kahkahalar, yüksek sesli konuşmalar ve şakalarla doluydu. Uşaklar şövalyelere hizmet ediyor, her yanda neşe ve sevinç gürültüsü yankılanıyordu. Sonra aniden, harika bir şey oldu. Salonun tüm kapıları ve pencereleri şiddetle kapandı. Yoğun bir karanlık çöktü. Ama hemen ardından, tehlikeli oturağın dışından güzel, nazik bir ışık yükseldi ve sarayı tüm kirişleriyle doldurdu. Ölü bir sessizlik. Her şövalye endişeyle komşusuna baktı. Kimse bir şey söyleyemiyordu. Ama Kral Arthur ayağa kalktı. Lordlar ve güzel şövalyeler, dedi, korkmayın. Sevin. Bugün tuhaf şeyler gördük, ama daha da tuhafı gelecek. Şimdi biliyorum ki, bugün tehlikeli oturakta oturabilecek olan aranızda. Ve Sangreal'e ulaşacak olan da. Çünkü hepinizin bildiği gibi, devam etti, bu kutsal kap. Rabbimizin son akşam yemeğinde öğrencileriyle şarap içtiği o kap, dünyanın en kutsal hazinesidir. Nerede dinlenirse, o toprak huzur ve refah bulur. Ama Bali'nin Kral Peles'e vurduğu o kötü darbeden sonra, cennet öfkelendi ve kap bilinmeyen bir yere gizlendi. Belki hala bu dünyada bir yerlerdedir, dedi kral. Belki bize bırakılmıştır. Ve bu asil görev, yuvarlak masaya düşüyor. Onu bulmak ve eve getirmek. Çünkü burası, bizim dünyadaki en mutlu diyarımızdır. Ama bu yüksek görev, diye ekledi, sadece temiz ellere, saf kalbe, cesarete ve diğer tüm insanlardan daha dayanıklı bir ruha sahip olana aittir. Kral konuşurken, beyaz giysili yaşlı bir adam içeri girdi. Yanında, baştan aşağı kırmızı giyinmiş genç bir şövalye vardı. Zırhsız, kalkan yok, sadece yanında boş bir kın. Yaşlı adam kralın yanına gidip dedi ki, efendim, sana bu genç şövalyeyi getiriyorum. Kraliyet soyundan, Arimetli Joseph'in kanından. Sarayınızın mucizeleri, onun sayesinde tamamlanacak. Kral memnuniyetle yanıtladı, hoş geldiniz, güzel efendim. Genç şövalye de. Sonra yaşlı adam Sir Galahad'a kızıl bir cübbe giydirdi. Elinden tutup tehlikeli oturağa götürdü. Üzerindeki ipek kumaşı kaldırdı ve altın harflerle yazılmış şu sözleri okudu. Burası Sir Galahad'ın oturağı. İyi şövalye.
Efendim, dedi yaşlı adam, burası senin. Sir Galahad kararlı bir şekilde oturdu. Yaşlı adama döndü, şimdi yolunuza gidebilirsiniz. Her şeyi doğru yaptınız. Büyük babam Kral Peles'e selam söyleyin ve yakında onu göreceğimi iletin. Yaşlı adam, 20 soylu uşakla birlikte ayrıldı. Yuvarlak masa şövalyelerinin hepsi Sir Galahad'a hayretle baktı. Genç yaşına rağmen, o tehlikeli sandalyede oturmuştu. Hiç korkmadan. Sonra kral onu dışarı çıkardı. Yüzen taşın macerasını göstermek için. Burada, dedi, gördüğüm en büyük mucizeyi gördüm. Ve iyi şövalyeler bu kılıcı almaya çalıştı ama başaramadı. Buna şaşırmıyorum, dedi Galahad. Çünkü bu macera onların değil, benimdir. Zaten boş bir kınla geldim, bak. Hemen elini kılıcın üzerine koydu ve hafifçe çekti. Kılıç taştan ayrıldı. Kına geçirdi. Bu kılıç, dedi Galahad, o iyi şövalye Sir Balin'e aitti. Onunla kardeşi Balan'ı acınası bir hatayla öldürdü. Ve o aynı anda, büyük babam Kral Peles'e de o acı darbeyi vurdu. Yarasının iyileşmesi için, ben onu iyileştirene kadar bekleyecek. Tam o sırada nehir kıyısından beyaz bir palfırı üzerinde bir kadın geldi. Krala ve kraliçeye selam verdi, Lord Kral, Münzevi Naş'ın sana bir söz gönderiyor. Bugün, bu krallığın şimdiye kadar yaşadığı en büyük onur ve tapınma gelecek. Çünkü bugün Sangreal evinizde. Ve kız geldiği yoldan geri döndü. Şimdi, dedi kral, bugün Sangreal'in arayışı başlayacak biliyorum. Ve yuvarlak masanın tüm üyeleri öyle dağılacak ki, bir daha hepsini böyle bir arada göremeyebilirim. O zaman, dedi, gitmeden önce son kez aranızda bir turnuva yapayım. Tüm şövalyeler koşumlarını alıp Camelot çayırlarında buluştular. Kraliçe ve hanımefendiler bir kulede oturarak izlediler. Sir Galahad kral ve kraliçenin isteğiyle hafif bir zırh giydi, miğfer taktı, ama kalkan ve mızrak almadı. Öylece şövalyelerin ortasına daldı. Mızrakları harika bir şekilde kırdı. Herkes hayranlıkla izledi. Kısa sürede hepsini geride bıraktı. Sir Lancelot ve Sir Percival hariç. Sonra tüm mahkeme ve şövalyeler birlikte kiliseye gitti. Büyük Minster'de akşam duasına kadar kaldılar. Akşam yemeğine oturdular. Herkes kendi koltuğunda, daha önce olduğu gibi. Ve sonra, aniden gök gürültüsü gibi büyük sesler ve çığlıklar patladı. Sarayın duvarları şiddetle sarsıldı. Herkes şaşkınlıkla birbirine baktı. Patlamanın ortasında bir güneş ışını girdi. Her zamankinden 7 kat daha parlaktı. Muhteşem büyük bir şan hepsinin üzerine çöktü. Sessizlik. Her şövalye komşusuna baktı ve onun yüzünü daha önce hiç görmediği kadar güzel buldu. Kimse bir şey söyleyemiyordu. Aptal adamlar gibi birbirlerine bakıyorlardı. Sonra, Sangreal, eller olmadan havaya kaldırılmış olarak salona girdi. Güneş ışınının ortasından geliyordu. Beyaz samitle örtülüydü, kimse onu göremiyordu. Ama tüm salon parfüm ve tütsüyle doldu. Ve her şövalye, en çok sevdiği yiyecekle beslendi. Kutsal gemi salondan geçti. Ve aniden, kayboldu. Kimse nereye gittiğini göremedi. Nefeslerini toparlayınca, Kral Arthur ayağa kalktı. Tanrı'ya ve Rabbimize şükretti. Sonra Sir Gawain fırladı. Şimdi hepimiz mucizeyle beslendik. Aklımıza gelen her yiyecekle. Ama gözlerimizle o kutsal gemiyi tam olarak görmedik, gizleniyordu. Bu yüzden yemin ediyorum, yarından itibaren Sangreal'i arayacağım. 12 ay bir gün, ve gerekirse daha da uzun. Gözlerim onu açıkça görene kadar bu mahkemeye dönmeyeceğim. Bunu duyunca, şövalye üstüne şövalye ayağa kalktı. Hepsi aynı yemini etti. Yuvarlak masanın büyük bir kısmı. Ama Kral Arthur hepsini duyunca gözlerini alamadı. Gözyaşları boğdu onu. Sir Gawain, dedi, beni büyük bir üzüntüye boğdun. Çünkü korkuyorum, bu gerçek dostluğun bir daha böyle bir araya gelmeyeceğinden. Ve hiçbir Hristiyan kralın masasının etrafında böyle değerli bir şövalye topluluğu olmamıştır. Kraliçe ve hanımefendiler de yeminleri duyduğunda, dilin anlatamayacağı kadar keder ve hüzün vardı. Kraliçe Guinevere haykırdı, efendimin onları böyle uzaklara göndermesine hayret ediyorum. Şövalyeleri seven birçok hanım onlarla gitmek istedi. Ama Münzevi Naş'ın herkese şu mesajı gönderdi, yanınızda ne hanımefendi, ne de bayan alın. Bu kadar yüksek bir göreve girerken, aklınızda yalnızca Rabbimiz ve cennet olmalıdır. Ertesi sabah tüm şövalyeler erkenden kalktı. Tam donanımlıydılar, kalkan ve miğfer hariç. Kral ve kraliçe ile birlikte kilisede ayine girdiler.
Sonra kral ayrı ayrı maceraya çıkacak olanları saydı. 150 şövalye, yuvarlak masa üyesi. Hepsi kasklarını taktı ve saraydan uzaklaştı. Hanımlar ve tüm kasaba halkı uğurladı onları. Ama kraliçe tek başına odasına çekildi. Kimse onu kederle görmesindi. Sir Lancelot peşinden gitti, veda etmeye. Onu görünce kraliçe bağırdı, "Ah, Sir Lancelot, beni ihanet ettin. Beni böyle öldürdün, efendimden ve kraliçeden mahrum ettim." "Ah, hanımefendi," dedi, "hoşnutsuz olmayın, kızmayın. Mümkün olan en kısa sürede onurla döneceğim. Seni bir daha göreceğimi sanmıyorum," dedi. "Ama, ölüme acı çeken tüm insanlık adına haça yemin, sana güven ve iyi davranış olsun. Tüm arkadaşlığın için." Sonra Sir Lancelot ona ve krala selam verdi. O gece Vagon Kalesi'nde birlikte dinlendiler. Ve ertesi gün ayrılarak yollarına devam ettiler, her şövalye en çok hoşuna giden yolu seçerek. Şimdi Sir Galahad kalkansız yola çıktı. 4 gün boyunca macerasız sürdü. 4. gün akşam şarkısından sonra bir beyaz rahipler manastırında kabul edildi. Orada silahsızlandı ve 2 yuvarlak masa şövalyesiyle karşılaştı, Kral Bademagыс ve Sir Uwaine. "Efendiler," dedi Sir Galahad, "sizi buraya ne macera getirdi?" "Bize söylendi ki," dediler, "bu yerin içinde bir kalkan var, hiçbir insan onu boynuna takamaz, 3 gün içinde büyük bir talihsizliğe ya da ölüme uğramadan. Yarın," dedi Kral Bademagыс, "bu maceraya girişeceğim. Başarısız olursam," Sir Galahad, "sen devam et." "İstekle kabul ederim," dedi Galahad. "Zaten henüz kalkanım yok." Ertesi gün ayinlerini duydular. Ardından Kral Bademagыс kalkanın nerede tutulduğunu sordu. Bir keşiş onu sunak arkasına götürdü. Kalkan, kar kadar beyazdı. Ortasında kan kırmızısı bir haç vardı. "Efendim," dedi keşiş, "bu kalkan dünyanın en layık şövalyesinden başkasının boynuna asılmamalı. Sizi uyarıyorum, dokunmadan önce iyi düşünün." "Pekala," dedi Kral Bademagыс, "en iyisinden çok uzak olduğumu biliyorum. Ama deneyeceğim." Ve böylece kalkanı aldı, manastırdan taşıdı. "Eğer istersen," dedi Sir Galahad'a, "burada kal. Nasıl gittiğimi duyana kadar." "Sana katılırım," dedi Galahad. Kral yanında bir uşak götürdü, haber getirebilsin diye. 2 mil gitmeden, güzel bir vadide, zırhlı bir şövalye gördü. Beyaz zırh, at sırtında, ona karşı hızla süren. Karşılaştıklarında Bademagыс mızrağını beyaz şövalyenin kalkanına indirdi. Ama kendisi omzundan ağrılı bir yarayla vuruldu ve atından fırladı. Beyaz şövalye indi, geldi. Beyaz kalkanı ondan aldı. "Büyük bir aptallık yaptın," dedi. "Bu kalkan, sadece eşi olmayan biri tarafından taşınmalıydı." Uşağa döndü, "Bu kalkanı iyi şövalye Sir Galahad'a götür. Benden ona selam söyle." "Kimin adına selamlayayım?" dedi uşak. "Buna aldırma," diye yanıtladı. "Bu ne senin, ne de başka dünyevi bir adamın bilebileceği bir şey. En azından söyle, güzel efendim," dedi uşak, "neden bu kalkanı takan, yaralanmadan ya da ölmeden taşıyamıyor?" "Çünkü," diye yanıtladı şövalye, "bu gerçek sahibi Galahad'dan başka kimseye ait olmayacak." Uşak efendisine döndü. Onu neredeyse ölümcül yaralı buldu. Atına bindirip manastıra götürdü. Orada bir yatağa yatırdılar, yaralarına baktılar. Günlerce ağır hasta kaldı. Son anda zar zor hayatını kurtardı. "Sir Galahad," dedi uşak, "Kral Bademagus'u devirin şövalye size selam verdi. Bu kalkanı taşımanızı istedi." "Tanrı ve şans kutlasın," dedi Sir Galahad. Ve kalkanı boynuna astı, silahlandı, yola çıktı. Kısa sürede Beyaz Şövalye ile inzivada buluştu. İkisi de nazikçe selamladı birbirini. "Efendim," dedi Sir Galahad, "taşıdığım bu kalkan kesinlikle harika bir tarihe sahip." "Doğru söylüyorsun," diye yanıtladı Beyaz Şövalye. "O kalkan, Arimetli Joseph'e aitti. Rabbimizi Tanrı'dan indiren o nazik şövalye. Joseph akrabaları ile Kudüs'ten ayrılıp Kral Evelake'nin ülkesine geldiğinde, o kral sürekli Ptolemy ile savaşıyordu. Joseph'in öğretisiyle Kral Evelake Hristiyan oldu. Ve bu kalkan Rabbimizin adıyla onun için yapıldı. Onun yardımıyla Kral Ptolemy yenildi," devam etti Beyaz Şövalye. "Çünkü Kral Evelake bir savaşta kalkanın üzerini açtı ve düşmanlarına haça çivilenmiş, kanan bir adam figürü gösterdi. Onu görünce düşmanlar şaşkınlıkla kaçtı. Hemen ardından eli kopmuş bir adam kalkanın üzerindeki haça dokundu ve eli geri verildi. Birçok mucize daha işlendi. Ama haç aniden kayboldu.
Sonra, dedi Beyaz Şövalye, hem Joseph hem de Kral Evelake Britanya'ya geldi. Joseph'in vaazlarıyla halk Hristiyan oldu. Kral Evelake ölüm döşeğindeyken Joseph'ten bir işaret istedi. Joseph kalkanını çağırdı, parmağını kendi kanına daldırdı. Çünkü hızla kanıyordu ve kimse durduramıyordu. Ve üzerine o haçı çizdi, bu haç her zaman parlak olacak. Ve soyunun son kişisi bu kalkanı boynuna takacak ve gerçekleştireceği tüm harika işlere doğru yürüyecek. Beyaz Şövalye böyle konuşunca, aniden ortadan kayboldu. Sir Galahad manastıra döndü. İnerken bir keşiş geldi ve ona bir mezarı görmesi için dua etti. Kilise bahçesindeydi. Oradan öyle büyük, öyle korkunç bir gürültü çıkıyordu ki kimse duysa neredeyse aklını kaybeder, tüm gücünü yitirirdi. "Bence bu bir şeytan," dedi keşiş. "Beni oraya götür," dedi Sir Galahad. Yaklaştıklarında keşiş dedi ki, "Şimdi git, mezarı kaldır." Ve Galahad, hiç korkmadan taşı kaldırdı. Hemen kötü bir duman çıktı. Ve ortasından, insana benzeyen en iğrenç figür fırladı. Galahad kendini kutsadı. Bunun cehennem şeytanı olduğunu biliyordu. Sonra bir ses duydu. "Ah, Galahad, seni parçalamak isterdim ama yapamıyorum. Etrafında o kadar çok melek var ki, sana yaklaşamıyorum." Ve şeytan harika bir çığlıkla ortadan kayboldu. Sir Galahad mezara bakınca, orada tamamen silahlanmış bir beden gördü. Yanında bir kılıç. "Güzel kardeşim," dedi keşişe, "bu lanetli bedeni kaldıralım. Kilise bahçesinde yatmaya uygun değil." Yaşadığında, orada sahte ve yalancı bir Hristiyan yatıyordu. Artık oradan korkunç sesler gelmeyecek. "Şimdi gitmeliyim," diye ekledi. "Çünkü elimde çok şey var. Sangreal'in kutsal görevi beni bekliyor. Ve yanımda birçok iyi şövalye de var." Böylece ayrıldı. Birçok yolculuk onu ileri geri maceraya götürdü. Ve bir gün bir kaleden ayrılırken, o gün ayin duymadan çıkmıştı. Oysa bu, her yerde yaptığı bir alışkanlıktı. Dağda harabe bir şapel buldu. İçeri girdi. Sunağın önünde diz çöktü ve dua etti. Ne yapması gerektiği için iyi öğüt istedi. Ve dua ederken bir ses duydu. "Ayrıl, maceracı şövalye, bak."